Bu video mimar ve mühendisler arasındaki BIM tabanlı işbirliğini daha da geliştirmek için IFC Type ile nasıl çalışılacağını göstermektedir. IFC veri alma ve gönderme sürecinde dönüştürme işlemi IFC çevirmenleri tarafından kontrol edilir. Kullanıcılar ihtiyaçları çerçevesinde farklı çevirmenleri tanımlayabilir ve optimize edebilirler. IFC çevirmenlerinin parçası olarak sınıflandırma sistemleri ve IFC tipleri dönüştürmesini tanımlayan özel IFC Type Mapping tabloları da oluşturabilirsiniz. Bu video dönüştürme ön hazırları içerisindeki Type Mapping ve Property Mapping seçeneklerine odaklıdır. IFC çevirmen diyaloğunun ön hazır listesinin rolü de dahil diğer seçenekler diğer videolarda sunulmaktadır. Type Mapping kullanılarak sınıflandırmaları IFC tipleri ile ilişkilendirebiliriz. Hem veri alma hem veri gönderme çevirmenlerinde bir Type Mapping ön hazırı bulunur. IFC verisi alırken Type Mapping alınan IFC elemanlarının arşikette nasıl sınıflandırılacaklarını tanımlar. Bu bir elemanın sınıflandırmasının hangi arşiket özelliklerine sahip olacağını kontrol ettiğinden dolayı önemlidir. IFC verisi gönderilirken Type Mapping gönderilen elemanlara IFC tiplerini veriye alan kişinin gereksinimlerine göre arşiket sınıflandırmasını baz alarak atar. Type Mapping'e ek olarak veri gönderme çevirmenlerinin Property Mapping isminde bir ön hazırı daha bulunur. Bu iki ön hazır birbirlerine bağlıdır. Property Mapping elemanlara IFC özelliklerini, veri gönderim için IFC Type Mapping'den önceden alınan IFC tiplerini baz alarak atarlar. Önce IFC veri alımında, ardından veri gönderiminde birer Type Mapping örneği görelim. Bir IFC dosyasını arşiket projesine nasıl alacağımıza bakalım. Bunu yapmak için ilk olarak bir IFC verisi alma çevirmenini seçmemiz ve IFC veri alma ön hazırı için Type Mapping'ini ayarlamamız gerekir. Bu örnekte Type Mapping sınıflandırma sistemi kullanılarak oluşturulmuştur. Bir IFC dosyası aldığımızda arşiket bir sınıflandırma sistemi veya sınıflandırma elemanı oluşturmayacaktır. Ancak bunun yerine işlem için hali hazırda bulunan veriyi kullanır. Burada arşikete alındığında IFC tiplerinin sınıflandırmalar ile nasıl ilişkilendirildikleri ile ilgili çeşitli seçenekler görebiliriz. Şimdi Type Mapping'in IFC veri gönderimi için nasıl çalıştığını görelim. Veri gönderimi için bir IFC çevirmeni seçip Type Mapping diyaloğunu ekrana getirelim. Buradan veri gönderimi için IFC tiplerinin nasıl map edileceklerini belirleyebiliriz. IFC dönüşümünde kullanılacak sınıflandırma sistemini belirlemeliyiz. Arşiket özellikleri diğer bir videoda gösterilecek sınıflandırma sistemlerini tanımlama, düzenleme ve ayarlama özgürlüğü sunar. Sınıflandırma sistemini seçtikten sonra IFC model elemanları ile ilişkilendirilecek IFC tip ve IFC ürünü tanımlayabiliriz. Bunu yapmak için sınıflandırmaya göre mapping belirlemeliyiz. Elemana göre mapping seçeneğini de kullanabiliriz. Bu seçeneği kullanmak için IFC tiplerini elle tanımlayacaksınız. Çünkü arşiket IFC modelinin elemanlarını map etmek için veri strüktürünü otomatik oluşturur. Tüm Type Mapping ayarları hazır olduğunda veriyi alan kişinin gereksinimleri göz önünde bulundurularak IFC veri gönderiminde elemanlara eklenecek özellikleri tanımlamaya devam etmek istiyoruz. Şimdi Property Mapping nasıl kullanılır bir göz atalım. Veri gönderimi için IFC çevirmeni seçtikten sonra Property Mapping diyaloğunu ekrana getirelim. Seçili ön hazırın içeriğini düzenlemek için veri gönderimi için IFC özellikleri Map'i tuşunu tıklayın. Bu map özelliği sadece veriyi alanlar tarafından gerek duyulan bilginin gönderiminde bulunmasını garantileyecek şekilde IFC veri gönderimi için map tablosunun mimar tarafından tanımlanması ve optimize edilmesini sağlar. IFC özelliklerini eleman tipleri ile serbest şekilde ilişkilendirebiliriz. Özellik tanımlamaları mapping kuralları kullanılarak ek veri ile genişletilebilir. Mapping kuralları başka bir videoda açıklanmaktadır. Farklı ön hazırlar ve çevirmenler kullanarak IFC özelliklerinin nasıl değerlendirileceğini görelim.
Dönüştürme özelliklerini model görünümünde ön izlemek için Set Preview butonu kullanabilirsiniz. Ön izleme çevirmeninin sadece IFC özellikler listesini değil, IFC tipini de etkilediğini unutmayın. Çevirmenler şu şekilde çalışır. İlk olarak IFC tipi sınıflandırma sistemini baz alarak ve type mapping ile elemanlarla ilişkilendirilir. Ardından özellikler kendi IFC tiplerini baz alarak özellikler yöneticisinden ilişkilendirilirler. Bir örnekte görelim. Genel çevirmen aktif. IFC mapping ayarlarına bir bakalım. Döşeme elemanının sınıflandırma sistemi içerisinde sınıflandırma dosyasında IFC slab tipi ile ilişkili olduğunu görebiliriz. Gönderim için property mapping'i ekrana getirelim. Mapping kuralı uygulandığında şu özellikler IFC slab tipi ile ilişkilidir. İsim, yangın dayanım sınıfı, alev yüzey yayılımı ve akustik sınıf. Type mapping ve property mapping ayarlarının ön izleme çevirmeninde nasıl göründüklerini kontrol edelim. 3D görünümde bir elemanı, örneğin teras döşemesini seçerek bir test yapalım. Seçili elemanın ayarlar diyaloğunu açalım. Ve sınıflandırma ve özellikler panelini ekrana getirelim. Kullanılabilir IFC listeleri seçili çevirmence tanımlanır. Aynı özellikler burada listelenir. IFC tipi ayarlara göre IFC slab'dır. Farklı bir property mapping kullanan başka bir çevirmen seçtiğimizde ne olduğuna bakalım. Test çevirmenini önceden oluşturduk. Bunu seçelim. Ve ön izleme ayarla seçeneğini kullanalım. Bu çevirmen genel veri gönderme çevirmeninden farklı bir property mapping kullanmaktadır. IFC verisi göndermek için property mapping diyaloğuna bakalım. Test property mapping bu çevirmenin map karakteristiğini gösterir. IFC slab tanımlamaları burada. Set test map'i yeni bir IFC özelliği. Önceden strüktür ve kalınlık parametrelerini kural içeriği seçeneğiyle bir özel mapping rule oluşturmuştuk. Bu seçeneği kullanarak bir veya daha fazla IFC elemanı için özel IFC özellikleri oluşturabiliriz. Bu özellikle mühendislerle IFC veri paylaşımında ince ayarlar yapmak isterseniz kullanışlıdır. Devam edelim. Ve seçili çevirmen için ön izleme ayarla seçeneğinin aktif olduğundan emin olun. Döşemeyi 3D görünümde ekrana getirelim. Bir döşeme seçip ayarlar diyaloğuna bakalım. Lütfen IFC özellikleri panelinin önceden tanımlanmış strüktür ve kalınlık özelliklerini gösterdiğine dikkat edin. Archicad'in property mapping ve type mapping fonksiyonlarının kullanılması, tasarımcıların IFC dosyalarını mühendislerce kullanılan yazılımların kesin gereksinimleri ile göndermeyi sağlar. Ayrı bir video tasarım projeleri arasında property mappingleri nasıl alıp göndereceğinizi anlatmaktadır.